Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle pastanelerdekini aratmayan kıyır kıyır bir dereotlu poğaça yapacağız. Birebir pastanedeki arkadaşımdan aldım tarifini. Sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen hamurumuzun yapım aşamalarına başlayalım. 150 gram tereyağı ya da margarin hangisini tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Elma ya da üzüm hiç fark etmez. Hemen ardından da bir demet ince kıyılmış dereotumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimiz iyice birbirine karışana kadar bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Şimdi 4 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tabii ki tuzu siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İlk etapta bir miktar un ekledim. 1 paket kabartma tozunu döktüm. Hemen şöylece bir karıştırıyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi unun hepsini tek seferde dökmüyorum. Unun miktarını ben açıklama kısmına yazıyorum ama sizler her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre un miktarında değişiklikler olabiliyor. Hatta kullandığımız malzemelerin ısısında dahi un miktarında değişiklikler olabiliyor arkadaşlar. Ben miktarı versem dahi siz benim yaptığım gibi kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak, şöyle hafif de elimize yapışan bir hamur elde ettik. Kıvamını göstereyim sizler için. Yumuşacık bir hamur oldu. Poğaçamızın içerisinde kullanmak için beyaz peynir tercih ettim. Ve bu peynir piştikçe eriyeceği için içerisine bir adet yumurtanın akını ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Poğaçalarımız pişerken peyniri içinde kalacaktır, dışarıya çıkmayacaktır. Şekillendirmek için hamurumu şu şekilde ikiye bölüyorum. Bölmüş olduğum parçayı yuvarlıyorum ve poğaçalarınızın boyutunu ne kadar yapacaksanız o şekilde parçalara bölüyoruz. Bölmüş olduğum her parçayı da yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Evet, ilk hazırlamış olduğum bezemi aldım, tezgahımın üzerine şöyle videoda gördüğünüz gibi kenarlarına bastırıyorum arkadaşlar. Orta kısmını çok böyle dümdüz yapmıyorum. O kısmına da beyaz peynirimi koyuyorum. Şöyle uç kısmını geriye doğru ittirerek poğaçamı kapatıyorum. Sizler için birkaç adet daha göstereceğim. Yani orta kısmını böyle bombeli olacak şekilde bırakalım ki poğaçalarımız daha dolgun dolgun görünsün. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında da sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Poğaçalarımı şekillendirme işlemini tamamladım arkadaşlar. Eğer pişirme işlemini hemen yapmak istemiyorsanız bu şekilde difrizde dondurabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde ya da çocuklarınızın beslenme çantalarına hemen üzerine bir yumurta sarısı sürerek pişirip koyabilirsiniz arkadaşlar. Poğaçalarımın üzerine bolca yumurta sarısı sürüyorum.
İsteğe bağlı olarak tabii ki de susam ya da çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Artık poğaçalarımı önceden 170 dereceye ayarlamış olduğum fırında pişirebilirim. Muhteşem görüntüsüyle poğaçalarımı fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.